Dünyanın en kurak, en sıcak ve en acımasız görünen köşeleri. Çöller. Sonsuz kum tepeleri, kavrulmuş topraklar ve göz alıcı ama aldatıcı seraplarla dolu bu manzaralar, ilk bakışta yaşamdan yoksun gibi görünebilir. Ancak yüzeyin hemen altında, gölgelerde ve gecenin serinliğinde hayatta kalmak için inanılmaz stratejiler geliştirmiş, şaşırtıcı bir canlılık barınır. Bu yolculukta memelilerin dayanıklılığından sürüngenlerin kamuflajına, kuşların özgürlüğünden omurgasızların gizemli yaşamlarına kadar çöllerin gerçek sahiplerinin olağanüstü adaptasyonlarına tanık olacağız. Yaşamın en çetin koşullarda bile nasıl filizlendiğini ve çeşitlendiğini keşfetmeye hazır olun. Çöl denince akla ilk gelen silüetlerden biri şüphesiz tek hörgüçlü devedir. Çöl gemisi olarak da bilinen bu dayanıklı memeli, binlerce yıldır Kuzey Afrika ve Orta Doğu çöllerinin ayrılmaz bir parçası olmuştur. İkonik örgücü, sanılanın aksine su değil, enerji için metabolize edebileceği yağ depolar. Uzun çift sıralı kirpikleri ve kapanabilen burun delikleri kum fırtınalarına karşı koruma sağlar. Geniş, yastıklı ayakları kızgın ve yumuşak kumda batmadan yürümesini mümkün kılar. Vücut sıcaklığını önemli ölçüde dalgalandırarak su kaybını en aza indirir ve günlerce, hatta haftalarca su içmeden hayatta kalabilir. Otçul olan develer, dikenli çöl bitkileri de dahil olmak üzere bulabildikleri hemen her türlü bitki örtüsüyle beslenirler. Bu olağanüstü adaptasyonlar, onları çöl yaşamının ve insan medeniyetlerinin vazgeçilmez bir unsuru haline getirmiştir. Afrika'nın güneyindeki Kalahari ve Namib çöllerinin sevimli sakinleri mirketler son derece sosyal canlılardır. Genellikle 20 ila 30 bireyden oluşan ve klan veya çete adı verilen gruplar halinde yaşarlar. Bu işbirlikçi yaşam tarzı, hayatta kalmaları için kritik öneme sahiptir. Grubun bazı üyeleri yiyecek ararken, diğerleri arka ayakları üzerinde dikilerek nöbet tutar ve yırtıcıları gözler. Tehlike anında tiz bir sesle alarm verirler ve tüm grup hızla yer altındaki karmaşık tünel sistemlerine sığınır. Uzun, ince vücutları ve keskin pençeleri, ana besin kaynakları olan böcekleri, akrepleri ve küçük sürüngenleri topraktan çıkarmak için mükemmeldir. Gözlerinin etrafındaki koyu halkalar, parlak güneş ışığını emerek daha iyi görmelerini sağlar. Mirketler, çölün zorlu koşullarında işbirliğinin ve uyanıklığın ne kadar önemli olduğunun canlı birer örneğidir. Sahra çölünün geceleri canlanır ve bu minik avcı sahneye çıkar. Çöl tilkisi, orantısız büyük kulaklarıyla hemen tanınır. Dünyanın en küçük tilki türü olan bu canlı, sevimli görünümünün ardında mükemmel bir çöl, hayatta kalma uzmanıdır. Yaklaşık 15 santimetreye ulaşan devasa kulakları sadece avının yerini hassasiyetle belirlemek için değil, aynı zamanda vücut ısısını yayarak serinlemek için de kullanılır. Soluk krem rengi, kalın kürkü gündüz güneşini yansıtırken gecenin soğuğunda onu sıcak tutar. Tüylü ayak tabanları kızgın kumlarda yanmadan ve sessizce hareket etmesini sağlar. Su ihtiyacının
büyük bir kısmını yediği böceklerden, küçük kemirgenlerden, kertenkelelerden ve meyvelerden karşılar. Genellikle küçük aile grupları halinde yaşar ve kumun altına kazdığı karmaşık yuva sistemlerinde barınır. Olağanüstü işitme duyusu sayesinde kumun altındaki avının en ufak sesini bile algılayabilir. Kara kulak, zarif yapısı, kum rengi kürkü ve en belirgin özelliği olan uzun, siyah püsküllü kulaklarıyla dikkat çeken orta büyüklükte bir yaban kedisidir. Adı Türkçe kara kulaktan gelir. Afrika, Orta Doğu ve Hindistan'ın kurak ve yarı kurak bölgelerinde, çalılıklarda, savanlarda ve kayalık arazilerde yaşar. Gizemli ve yalnız bir avcıdır. Olağanüstü sıçrama yeteneği sayesinde kuşları havadayken bile yakalayabilir, yerden 3 metreye kadar zıplayabildiği bilinmektedir. Güçlü bacakları ve keskin pençeleriyle kemirgenler, tavşanlar ve hatta küçük antiloplar gibi çeşitli avları alt edebilir. Gececil veya alacakaranlıkta aktif olan kara kulak, avına sessizce yaklaşır ve ani bir hamleyle saldırır. Geniş yaşam alanına rağmen habitat kaybı ve avlanma nedeniyle bazı bölgelerde tehdit altındadır. Kulaklarındaki püsküllerin işlevi tam olarak bilinmese de iletişime veya avın yerini belirlemeye yardımcı olduğu düşünülmektedir. Sahra çölünün en nadir ve en çok tehlike altındaki büyük memelilerinden biri olan Addax, spiral şekilli uzun boynuzları ve sıcak iklime uyum sağlayan soluk, neredeyse beyaz postuyla tanınır. Bu açık renk, kavurucu güneş ışınlarını yansıtarak vücudun aşırı ısınmasını engeller. Geniş, düz toynakları yumuşak kumda batmadan hareket etmelerine yardımcı olur. Addaxlar dünyanın en kurak ortamlarından birinde yaşama olağanüstü bir şekilde adapte olmuşlardır. Su ihtiyaçlarının neredeyse tamamını yedikleri çöl otları ve yapraklarından karşılarlar ve aylarca su içmeden yaşayabilirler. Genellikle 5 ila 20 bireyden oluşan küçük sürüler halinde dolaşırlar. Ne yazık ki aşırı avlanma ve habitat kaybı nedeniyle vahşi doğadaki sayıları kritik derecede azalmıştır. Şu anda türün korunması için yoğun çabalar sürdürülmektedir ve bu zarif antilop, çölün kırılganlığının bir sembolü haline gelmiştir. Uzun, düz ve mızrak benzeri boynuzlarıyla dikkat çeken Afrika oriksi, özellikle Namib ve Kalahari çöllerinde rastlanan güçlü bir antilop türüdür. Kalın boynuzları hem savunma hem de rakiplerle mücadele için kullanılırken, vücudunu saran gri-bej renkli postu, kumla neredeyse aynı tonlarda olup olağanüstü bir kamuflaj sağlar. Yüzündeki ve bacaklarındaki koyu siyah desenler, ona çarpıcı ve ayırt edici bir görünüm kazandırır. Gündüz vakti 50 dereceyi aşabilen sıcaklıklarda bile serin kalmayı başarabilen bu tür, vücut sıcaklığını düzenleme konusunda olağanüstü bir fizyolojiye sahiptir. Afrika oriksi, su kaynaklarının kıt olduğu kurak bölgelerde yaşamaya son derece uyum sağlamıştır. Su ihtiyacını çoğunlukla tükettiği kaktüs benzeri etli bitkilerden karşılar ve haftalarca su içmeden hayatta kalabilir. Keskin koku alma duyuları sayesinde uzaktaki taze otlakları ve yağmurun bıraktığı nemli toprakları kolayca tespit eder. Bazı Afrika efsanelerinde savaşçıların ve göçebe halkların ilham kaynağı olan Afrika oriksi, yalnızca fiziksel dayanıklılığıyla değil,
aynı zamanda kıtadaki birçok kültürdeki yeriyle de dikkat çeker. Günümüzde halen sağlıklı popülasyonlara sahip olan bu tür, çöl yaşamının çetin koşullarına karşı mükemmel uyum sağlamış, doğanın en etkileyici başarı örneklerinden biridir. Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun çöllerinde ve yarı kurak bölgelerinde yaşayan Dorcas ceylanı, küçük boyutu, zarif yapısı ve lir şeklindeki halkalı boynuzlarıyla tanınan bir ceylan türüdür. Soluk kum rengi postu, çöl ortamında mükemmel kamuflaj sağlar. Oldukça hızlı koşuculardır ve saatte 80 kilometreye varan hızlara ulaşabilirler. Bu da yırtıcılardan kaçmalarına yardımcı olur. Çöl yaşamına iyi adapte olmuşlardır. Su ihtiyaçlarının büyük bir kısmını yedikleri çeşitli bitkilerden, yapraklardan, dallardan ve meyvelerden karşılarlar ve uzun süre susuz kalabilirler. Genellikle şafak ve alacakaranlık saatlerinde aktiftirler, günün en sıcak zamanlarında ise gölgede dinlenirler. Küçük gruplar halinde yaşarlar, ancak bazen daha büyük sürüler oluşturabilirler. Ne yazık ki habitat kaybı ve aşırı avlanma nedeniyle sayıları önemli ölçüde azalmıştır ve günümüzde hassas türler arasında yer almaktadır. Bu narin görünümlü ceylan, çölün kırılgan güzelliklerinden biridir. Altın çakal, aslında bir çakal türü olmaktan çok, gri kurda daha yakın akraba olan ve yakın zamanda Afrika altın kurdu olarak yeniden sınıflandırılan bir köpekgildir. Ancak yaygın olarak hala altın çakal olarak bilinir. Kuzey ve Doğu Afrika, Güneydoğu Avrupa ve Güney Asya'nın savanları, çölleri ve çalılıkları gibi çok çeşitli habitatlarda yaşar. Son derece uyumlu ve fırsatçı bir hayvandır. Hem avcı hem de leşçidir. Küçük memeliler, kuşlar, sürüngenler, böcekler ve meyvelerle beslenir. Aynı zamanda büyük yırtıcıların bıraktığı leşleri de yer. Genellikle çiftler halinde veya küçük aile grupları halinde yaşarlar ve bölgelerini savunurlar. İletişim için çeşitli ulumalar, havlamalar ve hırlamalar kullanırlar. Özellikle alacakaranlıkta ve gece aktif olurlar. Geniş dağılımı ve uyum yeteneği sayesinde çoğu bölgede popülasyonu stabildir. Altın çakal, farklı ortamlara adapte olabilme yeteneği ve esnek beslenme alışkanlıklarıyla hayatta kalma ustası olduğunu kanıtlamıştır. Kuzey Amerika'nın güneybatı çöllerinin ve otlaklarının en bilinen ve saygı duyulan sürüngenlerinden biri Teksas çıngıraklı yılanıdır. Elmas desenli sırtı ve kuyruğunun ucundaki ikonik çıngırak ile kolayca tanınır. Bu çıngırak birbirine geçmiş keratin halkalardan oluşur ve yılan tehdit altında hissettiğinde titreştirerek potansiyel tehlikelere karşı işitsel bir uyarı gönderir. Zehirli bir yılandır ve avını hareketsiz hale getirmek için hemotoksik bir zehir kullanır. Geceleri veya sabahın erken ve akşamın geç saatlerinde daha aktiftir. Gündüzleri ise aşırı sıcaktan korunmak için kayaların altında veya hayvan yuvalarında saklanır. Kamuflajı sayesinde çevresine mükemmel uyum sağlar ve genellikle pusuya yatarak avlanır. Başının iki yanında bulunan ısıya duyarlı çukurlar, pit organları, karanlıkta bile sıcakkanlı avlarının yerini tespit etmesine yardımcı olur. Çöl ekosisteminde
kemirgen popülasyonunu kontrol altında tutarak önemli bir rol oynar. Kuzey Afrika ve Orta Doğu çöllerinin kumlu arazilerinde yaşayan sahra boynuzlu engereyi, gözlerinin üzerinde bulunan belirgin, dikensi boynuz pullarıyla tanınır. Bu boynuzların işlevi tam olarak anlaşılamamış olsa da kamuflaja yardımcı olduğu veya gözleri kumdan koruduğu düşünülmektedir. Bu yılanın en dikkat çekici özelliklerinden biri, yan yan gitme olarak bilinen hareket biçimidir. Bu yöntemde yılan vücudunun sadece iki noktası aynı anda kuma temas eder. Bu da hem kızgın kum üzerinde hızlı hareket etmesini sağlar, hem de yüzeyle teması en aza indirerek aşırı ısınmayı önler. Mükemmel bir kamuflaj ustasıdır. Kum rengi deseni sayesinde çevresine tamamen uyum sağlar ve genellikle kendini kuma gömerek pusuya yatar. Gececil bir avcıdır ve küçük kemirgenler, kertenkeleler ve kuşlarla beslenir. Zehirli bir yılandır ve avını hareketsiz kılmak için hemotoksik bir zehir kullanır. Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatı ve Meksika'nın kuzeybatı çöllerinde yaşayan gila canavarı, dünyanın zehirli birkaç kertenkele türünden biridir. Parlak turuncu veya pembe lekelerle bezeli, siyah, boncuk benzeri pullarla kaplı derisi onu eşsiz kılar. Bu canlı renkler, potansiyel yırtıcılara karşı bir uyarı işareti, aposematizm, görevi görür. Yavaş hareket eden bir sürüngen olmasına rağmen, güçlü çeneleri ve sinir sistemini etkileyen nörotoksik zehri ile kendini savunur ve avını yakalar. Zehrini alt çenesindeki bezlerden dişlerinin arasına akıtarak ısırık yoluyla enjekte eder. Genellikle kuş ve sürüngen yumurtaları, küçük memeliler ve leşlerle beslenir. Yağmur mevsiminde aktif olarak beslenir ve kurak dönemlerde enerji depolamak için yağını kalın kuyruğunda biriktirir. Zamanının %90'ından fazlasını yer altındaki yuvalarda veya kaya yarıklarında geçirerek aşırı sıcaklıklardan korunur. Gila canavarının zehrinden elde edilen bir bileşik, tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan ilaçların geliştirilmesine ilham kaynağı olmuştur. Kuzey Amerika'nın Mojave ve Sonoran çöllerinin simge türlerinden biri olan çöl kaplumbağası, zorlu koşullara dayanıklılığı ve uzun ömrüyle bilinir. Yüksek kubbeli kabuğu onu hem yırtıcılardan hem de aşırı sıcaklıklardan korur. Kalın, pullu derisi ve güçlü bacakları kazmaya oldukça elverişlidir. Hayatının büyük bir kısmını sıcaklığın daha istikrarlı olduğu ve nem kaybının azaldığı yeraltı yuvalarında geçirir. Bu yuvalar 1 metreden 10 metreye kadar uzayabilir ve diğer birçok çöl hayvanı içinde sığınak sağlar. Otçul olan çöl kaplumbağaları, otlar, yabani çiçekler ve kaktüs meyveleriyle beslenir. Su ihtiyaçlarının çoğunu yedikleri bitkilerden karşılarlar ve idrar keselerinde su depolayabilirler. Yağmur yağdığında ise büyük miktarlarda su içip depolarlar. Yavaş metabolizmaları ve uzun ömürleri 50 ila 80 yıl, bazen daha fazla, çöl yaşamına mükemmel bir uyum örneğidir. Ancak habitat kaybı, hastalıklar ve insan faaliyetleri nedeniyle tehdit altındadırlar ve korunmaları büyük önem taşımaktadır. Uromastix veya dikenli kuyruklu kertenkeleler, Afrika ve Orta Doğu'nun kaya ve kum çöllerinde yaşayan bir grup büyük kertenkeledir.
En belirgin özellikleri kendilerini savunmak için kullandıkları kalın, kaslı ve dikenli pullarla kaplı kuyruklarıdır. Tehdit altında hissettiklerinde bu güçlü kuyruğu bir sopa gibi sallayarak saldırganları uzaklaştırmaya çalışırlar. Çoğunlukla otçuldurlar ve çöl bitkilerinin yaprakları, çiçekleri ve tohumlarıyla beslenirler. Ancak bazen böcekleri de yerler. Güneşlenmeyi seven bu sürüngenler, vücut ısılarını düzenlemek için günün büyük bölümünü güneşin altında geçirirler. Vücut renkleri sıcaklığa bağlı olarak değişebilir. Serinken daha koyu, ısındıkça daha açık renklere bürünürler. Aşırı sıcaklardan ve yırtıcılardan korunmak için derin yuvalar kazarlar veya kaya yarıklarına sığınırlar. Tuz bezleri sayesinde vücutlarındaki fazla tuzu burun deliklerinden atarak su tasarrufu sağlarlar. Bu ilginç sürüngenler çölün sıcaklığına ve kuraklığına mükemmel uyum sağlamışlardır. Çöller de dahil olmak üzere dünyanın birçok sıcak bölgesinde bulunan akrepler 8 bacaklı, kıskaçlı ve zehirli iğneli kuyruğa sahip araknitlerdir. Gececil avcılardır ve gündüzleri kayaların altında, kütüklerin içinde veya kazdıkları yuvalarda saklanarak kavurucu sıcaktan korunurlar. Vücutlarındaki özel duyu kılları sayesinde yerdeki en ufak titreşimleri bile algılayarak avlarının böcekler, örümcekler, küçük kertenkeleler veya potansiyel tehlikelerin yerini belirleyebilirler. Avlarını güçlü kıskaçlarıyla yakalar ve gerekirse kuyruklarındaki iğneyle zehir enjekte ederler. Birçok akrep türünün zehri insanlar için tehlikeli olmasa da ölümcül akrep, Deathstalker gibi bazı türlerin zehri oldukça güçlü ve potansiyel olarak ölümcüldür. Akrepler son derece dayanıklı canlılardır. Çok az yiyecek ve suyla uzun süre hayatta kalabilirler ve hatta bazıları 1 yıla kadar açlığa dayanabilir. Ayrıca ilginç bir özellikleri de mor ötesi ışık altında parlamalarıdır. Bunun nedeni tam olarak anlaşılamamıştır. Bok böcekleri veya skarabeyitler özellikle gübreyi, dışkıyı, besin olarak kullanan ve yuva yapmak için top haline getiren türleriyle bilinirler. Çöller de dahil olmak üzere dünya genelinde birçok habitatta bulunurlar. Bu böcekler memeli dışkısını top haline getirip genellikle arka bacaklarıyla iterek güvenli bir yere taşırlar. Bu gübre topu hem kendileri hem de yavruları için besin kaynağı görevi görür. Bazı türler gübre topunu yer altına gömer ve yumurtalarını içine bırakır. Bu davranış sadece böceğin hayatta kalması için değil, aynı zamanda ekosistem için de hayati öneme sahiptir. Gübreyi toprağa karıştırarak besin döngüsüne katkıda bulunurlar. Toprağı havalandırırlar ve sinek popülasyonunu kontrol altında tutarlar. Eski Mısır'da gübre topunu iten bok böceği, güneşin gökyüzündeki hareketini temsil ettiği düşünüldüğü için kutsal kabul edilir ve yeniden doğuşun sembolü olarak görülürdü. Bu mütevazı böcekler, çöl ekosistemlerinin sağlığı için vazgeçilmez geri dönüşümcülerdir. Çöl çekirgesi, Afrika, Orta Doğu ve Asya'nın kurak ve yarı kurak bölgelerinde yaşayan büyük bir çekirge türüdür. Genellikle yalnız ve zararsız bir yaşam sürer. Ancak belirli çevresel koşullar, örneğin bol yağış sonrası artan bitki örtüsü oluştuğunda davranışları ve görünümleri dramatik bir şekilde değişir. Yoğun popülasyonlar halinde bir araya geldiklerinde sürüleşme fazına girerler.
Bu fazda renkleri daha parlak hale gelir, daha aktif olurlar ve devasa sürüler halinde göç etmeye başlarlar. Milyarlarca bireyden oluşabilen bu sürüler, rüzgarın da yardımıyla günde 150 kilometreye kadar yol kat edebilir ve yollarına çıkan tüm bitki örtüsünü tüketebilirler. Bu durum, tarım alanları için büyük bir tehdit oluşturur ve ciddi kıtlıklara yol açabilir. Çöl çekirgesi sürüleri, doğanın kontrol edilemez güçlerinden birini temsil eder ve çöl ekosistemlerinin dinamik ve bazen yıkıcı doğasını gözler önüne serer. Hayatta kalma stratejileri, çevresel koşullara bağlı olarak bireyselden kitlesel davranışa geçiş yapabilmeleridir. Afrika ve Asya'nın kurak ve yarı kurak bölgelerinde yaşayan kum keklikleri, çöl koşullarına olağanüstü adaptasyonlar geliştirmiş kuşlardır. Tohumlarla beslendikleri için düzenli olarak suya ihtiyaç duyarlar, ancak su kaynakları genellikle kilometrelerce uzakta olabilir. Bu sorunu çözmek için erkek kum keklikleri benzersiz bir davranış sergiler. Su kaynağına uçtuklarında karın tüylerini suya batırırlar. Bu tüyler, özel yapıları sayesinde sünger gibi suyu emer ve tutar. Erkek kuş, tüylerinde taşıdığı suyla yuvasına geri döner ve yavrular gagalarıyla babalarının ıslak tüylerinden suyu içerler. Bu sayede su kaynağından çok uzakta olsalar bile yavrularının hayatta kalmasını sağlarlar. Kamuflajları mükemmeldir. Kum ve toprak rengindeki tüyleri sayesinde yerde neredeyse görünmez olurlar. Güçlü ve hızlı uçucudurlar. Genellikle sabah ve akşam saatlerinde su içmek için sürüler halinde uzun mesafeler kat ederler. Kum keklikleri, ebeveyn fedakarlığının ve çöl yaşamına uyumun dokunaklı bir örneğidir. Afrika ve Orta Doğu'nun savanları ve çöllerinde görülen tepeli akbaba, en büyük ve en güçlü akbaba türlerinden biridir. Çıplak, kırmızımsı veya pembemsi başı ve boynundaki deri kıvrımları ile kolayca tanınır. Güçlü, kanca şeklindeki gagası, diğer akbabaların açamadığı kalın derili leşleri parçalamasına olanak tanır. Bu özelliği sayesinde genellikle leşin başına ilk ulaşan ve en sert kısımları tüketen akbaba olur. Neredeyse 3 metreye kadar geniş kanat açıklığı sayesinde sıcak hava akımlarını kullanarak minimum eforla saatlerce havada süzülebilir ve geniş alanları leş aramak için tarayabilir. Keskin görüşü sayesinde çok yükseklerden bile potansiyel yiyecek kaynaklarını fark edebilir. Yalnız veya çiftler halinde yaşarlar ve genellikle diğer akbaba türlerine karşı baskın bir tavır sergilerler. Leşleri tüketerek hastalıkların yayılmasını önleyen tepeli akbabalar, ekosistemde hayati bir temizlik görevi görürler. Ancak zehirlenme ve habitat kaybı gibi nedenlerle sayıları azalmaktadır ve hassas türler arasında yer almaktadırlar. Afrika'nın savanları ve çöllerinde yaşayan deve kuşu, yaşayan en büyük ve en ağır kuştur. Uçamaz ama güçlü ve uzun bacakları sayesinde saatte 70 kilometreye varan hızlarda koşabilir. Bu hız, aslanlar gibi yırtıcılardan kaçmak için en önemli savunma mekanizmasıdır. Tehlike anında güçlü bacaklarıyla ölümcül tekmeler de atabilir. Büyük gözleri,
hayvanlar aleminin en büyük kara hayvanı gözleri, ona mükemmel bir görüş yeteneği sağlar ve tehlikeleri uzaktan fark etmesine olanak tanır. Genellikle otlar, tohumlar, meyveler ve böceklerle beslenirler. Ancak küçük sürüngenleri de yiyebilirler. Su ihtiyaçlarının bir kısmını yedikleri bitkilerden karşılasalar da bulduklarında su içerler. Dişleri olmadığı için yiyecekleri öğütmelerine yardımcı olmak amacıyla küçük taşlar yutarlar. Genellikle küçük gruplar halinde dolaşırlar. Deve kuşları, boyutları, hızları ve dayanıklılıklarıyla Afrika'nın kurak manzaralarının en ikonik hayvanlarından biridir ve çöl yaşamının zorluklarına karşı etkileyici bir adaptasyon sergilerler. Güneşin acımasızca parladığı, suyun bir hazine olduğu ve gölgelerin lüks sayıldığı topraklarda yaşamın en dirençli ve yaratıcı formlarına tanık olduk. Tek hörgüçlü devenin sarsılmaz dayanıklılığından, kum kekliğinin fedakar su taşıma görevine kadar her biri evrimin çöller için yazdığı eşsiz birer hayatta kalma öyküsü. Çöllerin sadece boş araziler olmadığını, aksine zorluklara rağmen gelişen, karmaşık ve büyüleyici ekosistemler olduğunu bize hatırlatıyor. Onların adaptasyonları, gezegenimizdeki yaşamın inanılmaz çeşitliliğini ve her koşulda var olma mücadelesinin gücünü gözler önüne seriyor. Bu olağanüstü canlılara ve onların kırılgan yuvalarına hak ettikleri saygıyı göstermek, geleceğe bırakacağımız en değerli miraslardan biridir. Karşılaştıkları zorluklara rağmen hayata tutunan bu canlıların direnci hepimize ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Ben Buğrahan Küçükfarsak, yaşamın bu sarsılmaz gücünü anlatan yeni hikayelerle yakında tekrar karşınızda olacağım.